Herkese merhabalar. Bomobo'nun alan savunması ve O-Seminars işbirliğiyle desteğiyle yürüttüğü Sporda Irkçılık ve Karşıtlığı isimli çevrim içi sohbet serisinin bölümüne hoş geldiniz. Bölümde ırkçılık zikir boyutunu vermiş dinleyen Ahmet konusu olabileceği için Sporda Irkçılık ve Karşıtlığı serisi hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Irkçı geldiği veya getirildiği gibi konular akademiden, sivil toplumdan, ilgili spor branşlarında yer alan yönetici ve sporculardan ve spor federasyonlarından konuklarla ele alınacak. 12 hafta sürecek bu seri boyunca hangi konunun hangi konuklarla ele alınacağını Bomovo, O-Seminars ve alan savunmasının internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdilik bugünkü konunun konuşulması üzere sözü bugünkü sohbetin moderatörü Volkan Ağar'a bırakıyorum. Herkese merhaba, teşekkürler Ali Safa. Bugünkü konuklarımızdan hemen başlayayım ben de. Bugünkü bölümde az evvel Ali Safa'nın da söylediği gibi Ahmetspor Kulübü'nün son dönemde çok da sık gündeme gelen yaşadığı ırkçılık olaylarını konuşacağız. Bu sebeple de konuklarımız Ahmetspor Kulübü'nün kadın taraftarlarının oluşumu, Mor Barikat taraftar grubundan Kader Türk Yılmaz aramızda. Birazdan aramıza katılacak kendisi ama 2015-2017 yılları arasında Ahmetspor Kulübü'nün yönetiminde yer almış olan avukat Soran Haldi Mızrak burada olacak ve Direniş Taraftar grubundan Ramazan Tugay bizlerle. Konuklarımız da Ahmetspor taraftarlarının ve yöneticilerinin yaşadığı sahalarda, tribünlerde ve masa başında da diye ben buraya bir ekleme yapacağım. Çünkü Soran Bey avukat olarak, kulübün avukatı olarak da davalara katılmış ve süreçleri birebir tecrübe etmiş biri olarak ben anlatacağı çok detay ve güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu süreçlerde karşı karşıya kaldıkları ırkçılık olaylarını, deneyimlerini dinleyeceğiz. Küçük bir giriş yapmak istiyorum. Konuşacağımız konu, evet, Türkiye'de sporda ırkçılık çok yeni bir konu değil, yeni yaşanan bir konu değil. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Yalnız onu da vurgulamak isterim. Hani sadece bu olaylar hep Türkiye'de oluyor. Sadece Türkiye çok kötü gibi düşünmek durumunda kalalım istemiyorum. Çünkü dünyanın birçok yerinde yer alıyor ama medyamız tabii ki özellikle zaten ırkçılık bizde yok diyerek bu konulara yer vermeyerek sporda yaşanan bu tür olayları geriye atıyor ama demin dediğim gibi hani en çok Türkiye'de özellikle siyahlara karşı yapılan ve Kürtlere karşı yapılan ırkçılıktan bahsedebiliriz. Ama diğer taraftan da hani bu ırkçılık dünyada nasıl görülüyor sahalarda? Hani nerede azınlıksan ve istenmiyorsan onlara karşı yapılan bir ırkçılık refleksi, ilk refleks olarak sahalarda karşımıza çıkıyor. Almanya'da Türklere karşı yapılıyor ırkçılık mesela sahalarda. Ama Almanya'daki azınlık Türkler ile azınlık Kürtlerin kurduğu futbol takımları arasında da bugün Türkiye Süper Ligi'nde ve Türkiye liglerinde gördüğümüz ırkçı çatışmalar görülüyor. Bir şekilde burada da devam eden bir çatışma hali var sporda. Bazen bunu sporcular yapıyor, bazen taraftarlar yapıyor tabii. Bazen de medya çanak tutuyor. Türkiye'de ırkçılık meselesini konuşacağımız zaman demin dediğim gibi hani hep ırkçılık yoktur klişesi önümüze çıkıyor. Bir hatırlatma mesela siyahların maruz kaldığı bir açıklamadan Mehmet Ali Yılmaz Trabzonspor Başkanı 99'da taraftar bizden golcü istiyor, biz de alıyoruz bir tane yamyam diyerek böyle bomba bir söylemde bulunuyor. Bu bahsettiği oyuncu da İngiliz futbolcu Kevin Campbell. Yanılmıyorsam Jamaika veya işte Orta Amerika adaları kökenli bir İngiliz futbolcu. Daha sonra konu FIFA'lık oluyor. İlginç bir şekilde Türkiye'de de bir dönem teknik direktörlük yapmış olan Gordon Milne de İngiliz teknik direktör, Beşiktaşlıların çok sevdiği bir isim. O da diyor ki Türkiye'de ırkçılık yoktur diyor ve bu olay FIFA'lık olarak bir şekilde o dönemde gündemde kalıyor. 99 yılında yaşanmış bir olay. Daha sonrasında zaten işte Emre Belözoğlu'nun Zokoro ile olan muhabbetini biliyorsunuz diyerek ben
hafif bir şekilde aktarayım o kısmı. Olayın Kürtler kısmına gelirsek de son dönemde Ahmet Sportif takımı ve taraftarları oldukça ve bilinçli bir şekilde yıpratılma amacı da taşıyan bir şekilde ırkçılığa maruz kalıyor veya ırkçılığın sebebi olarak, sahada yaşanan şiddetin sebebi olarak gösteriliyor diye söyleyeyim daha doğru olarak. Ve fakat bunu da şöyle birazcık detaylandırmak istiyorum. Faruk Arhan isimli yazar, gazeteci arkadaşımızla 2016 yılında yaptığımız bir röportajdan ve onun yazdığı Diyarbakır Spor üzerine yazdığı kitaplardan birkaç alıntıyla ben aktarmak istiyorum. Spor sahalarında Kürtlerin uğradığı, maruz bırakıldığı ırkçılıkla alakalı olarak biraz hani bu işin aslında 1968'den beri önce Diyarbakır Spor varken başladığını ve ilk olarak Faruk Arhan'ın yine söyleşimizden aktardığı üzere bir Kırıkkale maçında o zaman Türkler ve Kürtler arasında da böyle bir örgütlü, silahlı bir çatışma hali, yaygın bir medyada olmadığı için medyanın da bunu kışkırtması durumu olmamasına rağmen Kırklareli taraftarlar Diyarbakırlılar geliyor diye ki takımın birçoğu da Kürt o dönemki Kürtler dışarı diye tempo tutarak tezahürat yapıyor. Daha sonrasında bu durum farklı maçlarda da İstanbul'daki maçlarda da yayılıyor. 70'lerde Fener, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında Diyarbakır kelimesinin sonuna kıro eklenerek Diyarbakırro dendiğinden bahsediyor. O dönemde de böyle ırkçılığa maruz kaldığından bahsediyor Diyarbakırspor ve taraftarlarının. Darbe sonrası dönemde çok aslında acı bir anı olarak ben bunu aktaracağımı söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür maddesi konuluyor. Sonrasında 84'te bir silahlı mücadele başlatılıyor ve sloganlar dolayısıyla daha farklı değişiyor ve PKK dışarı tezahüratları başlıyor. Bir Mersin İdman Yurdu Diyarbakır maçından bahsediyor Faruk Arhan bu kitaplarında. Dönemin Amigos'un anlattığına göre o 90'larda bir maçta Mersin taraftarları önce taşlar, sopalar, şişeler aklınıza ne gelirse Diyarbakır taraftarına atıyor ve emniyet müdürü de Diyarbakır taraftarlarını kızıp olaylar büyümesin diye onları çıkarmaya çalışıyor. Diyarbakır taraftarı da en son dayanamayıp kimliklerini çıkarıp, Türkiye Cumhuriyeti kimliklerini çıkarıp İstiklal Marşı okuyarak bu yaşanan olayı dindirmeye çalışıyorlar. Ne kadar büyük bir baskı olduğunu, ne kadar büyük bir psikolojik şiddet olduğunu siz düşünün. Tabii fiziki şiddet de var bunun bir yanında. Bu tür geçmişe döndüğümüzde de hani bugün için çok gözümüzün önünde olan medyanın tabii ki etkin olduğunu da söyleyebiliriz. Bir durum var. Bugün de hala devam ediyor bu durum. Bugünkü yaşananlar hakkında da şöyle bir özet geçebiliriz son dönemde. 2016 yılından itibaren 2015'in sonunda biliyorsunuz bölgede yaşanan savaş halinden sonra Ahmet Sportif takımı çocuklar ölmesin maça da gelsin diye bir tezahürat yapıyor Başakşehir maçında ve o olayı da sevgili birazdan Mor Barikat taraftarı Kader'den de belki dinleme imkanımız olabilir İstanbul'da eğer Başakşehir maçındaysa. Barikat taraftar grubundan arkadaşımız Bilal o maça zaten Başakşehir'le oynanan maça stadyuma alınmamak için gereksizce bekletildiklerini, davullarının ve sıradan normal pankartlarının içeriye alınmadığını, bir psikolojik baskı uygulandığını söylüyor. Ve sonrasında da olayları şöyle olarak aktarıyor. Hani taraftar bizim, takım bizim orada olduğumuzu bilerek, hissederek barikat burada dimdik ayakta diye tezahürat yaptık biz. Bununla motive olsunlar, geç geldik ama yine de buradayız mesajı vermek için. Polisler bunu yanlış
yorumluyor ve daha sonra buna 21. dakikada da çocuklar ölmesin, maça da gelsin diye bir tezahüratla devam ediyorlar. Yaşanan olaylara tepkilerini göstermek için. Ve ondan sonra spor büro herkesi görüntülüyor ve ardından da işte hepsini 36 kişiyi gözaltına alıyor o gün. Ve o günden sonra da Fenerbahçe takımı çocuklar ölmesin maça da gelsin pankartıyla Ahmet'te Diyarbakır'da oynanan maçı çıkıyorlar ve fakat ilginç bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu burada Fenerbahçe'ye pankartın arkasında durmasına rağmen kulübe ceza veriyor. Fenerbahçe'ye değil de Ahmet Sportif takımına ceza veriyor. Son dönemde yaşanan olaylarda işte Sakaryaspor, Sakaryaspor Ahmet Sportif maçında Mansur Çalar'ın bir yabancı madde taşıdığının iddia edilerek medya tarafından da bunun köpürtülerek alması sağlandığı bir ceza var diyebiliriz. Biraz daha yine Başakşehir maçından itibaren söyleyebiliriz ki uzun bir süre ve hala da devam etmekte olan bir deplasman yasağı uygulandı Ahmet Sportif taraftarlarına. Buna gerekçe olarak da maçın oynanacağı şehirlerde güvenliği sağlayamayacaklarını söylüyor. İl güvenlik kurulları o maçtan sorumlu olarak görevli olan kulübün sorumluları bir yandan da aslında hani gelecek olan taraftarları potansiyel suçlu olarak gösterip taraftarları stadyumdan uzak tutma. Yani uzun süredir o devam eden takımlar arasındaki şiddetli olayların bir gerekçesi olarak taraftarları varlığını gösteriyor. Ve en son olarak da ben 64 maç üst üste deplasman cezasının Manisaspor ceza diyorum hani karardan ziyade bir ceza gibi olduğunu düşündüğüm için geçtiğimiz sene Manisaspor maçına kadar bu devam ediyor. Ama daha sonrasında yine deplasman cezaları devam ediyor. Ahmet Sportif'e uygulanan taraftarlara uygulanan bu deplasman yasağı konusunda ben önce Mor Barikat taraftar grubunda 4 senedir de yer alan Kader'le başlamak istiyorum. Taraftar olarak siz bu gerekçeleri okuduğunuzda, deplasmana alınmadığınızda işte taraftarlar gelirse biz oradaki güvenliği sağlayamayız endişesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi bir tehlike olarak görüyorlar. Anlaşılan o ki ne tür bir tırnak içinde soruyorum tehlikesiniz açıkçası görüldüğü üzere, onların düşündüğü üzere. Öncelikle şuna değineyim. Bu sistematik cezalar, yasaklar ve saldırılar tamamen Ahmetspor'a karşı bir ırkçılık söz konusudur. Yani Ahmetspor taraftarı holiganizmi reddeden, ırkçılığı, cinsiyetçi söylemleri, küfürü, kavga ve şiddeti reddeden bir taraftara sahip. Bu taraftar bu özellikleri, bu düşünceyi benimsemişken nasıl tehlikeli olabilir, ne yapabilir? Yani tribün içinde ne yapabilir? Orası tartışılır tabii ki. Çünkü holiganizmi reddeden bir taraftara sahip. Holiganizm şiddeti doğurur, küfürü doğurur, cinsiyetçi söylemleri doğurur. Ama Ahmetspor taraftarı bu söylemleri reddediyor. Her şeye rağmen hani o kadar ırkçı saldırılara, deplasman yasaklarına maruz kalmamıza rağmen sürekli birlik, beraberlik, kardeş çağrısı yapan bir taraftarı var. Yani tehlikeli ne yapabiliriz? Tehlikelilerden kastları nedir aslında? Mikrofonumu kapatmışım ki arada konuşurken sesim gitmesin diye, özür dilerim. Peki iç sahadaki maçlarda polislerin size olan yaklaşımı nasıl? Mesela güvenlik açısından. Sonuçta Yani orada da deplasman tarafı sizin maçlarınıza geliyor yanlış bilmiyorsam. Yok, gelmiyorlar. Onlar da mesela bir takım ile
maçımız olduğu zaman o takımın da taraftarı maçımıza gelmiyorlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Tabii ki de iç saha maçlarında da bazen yasaklara TFF tarafından yasaklar veriliyor. Sahaya madde atı gerekçesiyle veya aşırı bir önlemler var. Şunu söyleyeyim. Tribünde taraftardan çok polis güçlükleri falan daha da çok var. Hani bu kadar güvenliğin olması neden? Neden bu kadar güvenlik görevlileri var? Yani bir potansiyel kavga ihtimali görülerek bunu organize edip taraftarları ayrı yerlerde tutmak yerine anlaşılan o ki taraftarların birbirine yapacakları şiddetli müdahaleleri engelleyemeyeceklerini, belki de engellemek istemedikleri için, bu olayların yaşanmaması için böyle net, kesin bir ceza olarak benim gördüğüm bir karar alınıyor herhalde. Peki Mor Barikat taraftar grubu olarak bugüne kadar sizin bu olaylarla birebir yaşadığınız tecrübeler, deneyimler nelerdir? Daha fazla bize anlatabilir misin? Şu maçtan bahsedeyim. 28 Ocak 2016 Başakşehir Ahmetspor maçı. Sen de o O maçtaydın herhalde, yanlış yok, anlamıyorsam, ya da o Mor maça Barikat taraftar grubu oradaydı. evet, o maça gidemedim. Ama o maçta o dönemki eş başkanımız ve barikat başkanı bizzat 62-22 yediler onlar. O maçta çocuklar ölmesin maça gelsin diye bir pankart asıldı, slogan söylendi. Ve bu slogandan sonra birçok arkadaşımız gözaltına alınarak psikolojik şiddete maruz kaldılar ve hala da mahkemeleri devam etmektedir. 62-22 yediler, maçlara falan zaten gelemiyorlar. Mahkemeleri hala da sürüyor. Hani bizzat bu durumla karşılaştık. Birçok arkadaşımızın gözaltına alınması ve maça geç de girdik. Almadılar. Yani davulumuzu, pankartlarımızı beklettiler aslında. Bilerek yani şey yaptılar. Ona rağmen hani biz yine de futbolun kardeşliğini, birliği, beraberliği çağrıştırdığını düşünüyoruz. Futbolun bile bir ahlakı, bir etiği vardır. Yani Ahmetspor üzerinde bir ırkçılık söz konusudur. Yani Ahmetspor bir siyasi bir takım değildir. Ahmetspor bir Kürt futbol takımıdır. Yani ne kadar da Türkiye'de futbolda ırkçılık yok dense de Ahmetspor üzerinde ırkçılık söz konusudur. Hı hı. Ahmetspor'la alakalı olarak şunu da ben eklemek istiyorum. Hani Ahmetspor yeni kurulmuş, Ahmetsportif olarak yeni kurulmuş bir takım gibi hepimizin bilgisinde, algısında. Yine Faruk Arhan'ın kaynağı olarak kullandığım bilgilerinden size aktarmak istiyorum. 76'da Belik Ahmet mahallesinde kurulmuş bir takım olarak bahsediyor. 76 ve 90 arasında da amatör mücadelelerde yer alıyor bu isimle. 90'da Diyarbakır Belediyesi bu kulübü satın alıp Diyarbakır Belediyespor yapıyor. Diyarbakır Belediyespor Diski Spor ile birlikte eklenerek Diyarbakır Belediye Diski Spor oluyor 2010 yılına kadar. 2010 yılında da Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor oluyor. İyi bir süreç geçiriyor takım. 2014'te ise genel kurul kararıyla Ahmet ismi takıma veriliyor ve daha sonrasında bu isim hikayesini aslında Soran Bey'e bir sormak istiyorum. Çünkü isim değiştirildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu 11 aylık bir süreçten sonra bunun resmi olarak kullanılabileceğini söylüyor ve anca 11 ay sonra cevap veriyor. Ve sonraki süreç nasıl gelişiyor diyecektim ama Soran Bey'i göremiyorum şu anda. Galiba hattan düştü kendisi. Ramazan Bey'e dönüyorum o zaman ben. Anladığım kadarıyla sadece sesimiz... Ramazan Bey sorunu düzeltene kadar ben bir yere değinebilir miyim? Ramazan Bey,
Sizi Emre arayacak birazdan. O sebeple ben önce Kader'e veriyorum. Sonra Soran Bey'e yöneltmiştim bir soru. O da o sırada sanırım hattan düştü. Oraya öyle devam edelim. Buyur Kader. Tekrar dile getirmek istiyorum. Ahmetspor bir siyasi bir partinin takımı değildir. Yani Türkiye'de birçok kişi hani Ahmetspor bir siyasi bir futbol takım gibi görüyor ama Ahmetspor hiçbir siyasi partinin takımı değildir. Bir Kürt futbol takımıdır. Ahmetspor kendi kültüründen kopmadan ve bu kültürün gelenekleri içinde kendini yenileyerek bu kulvarda mücadele ediyor. Ama şöyle bir şey var, bu kulvarda mücadele ederken diğer futbol takımları ile eşit şartlar altında mücadele etmiyor. Bir ırkçılık Ahmetspor'un üstünde var. Hani gerek fiziki gerek psikolojik şiddete maruz kalıyor ve maalesef bu şiddet, psikolojik ve fiziki şiddet Ahmetspor'u başarısızlığa doğru itiyor aslında. Gittiğimiz yerlerde sürekli teknik heyet olsun, yönetimler olsun, yani futbolcularımız olsun hep bir saldırıya maruz kalınıyor. Mesela 2016'da olan 28 Ocak 2016 Başakşehir Ahmetspor maçı. Evet. Bu maçta beraber kalınan maç 2-2 kalınmıştı. Bu maçta Semih Şentürk'ün gol atması sonrası bir asker selamı vermesi. Diğer takımlar mesela gidildiği zaman neden asker selamı yapılmıyor da Ahmetspor gidince asker selamıyla karşılanıyor. Zaten bu maçtan sonra gittiğimiz her yerde asker selamıyla karşılaştık. Sistematik cezalar yiyoruz. Taraftar yasağı. Bir futbolu futbol yapan aslında taraftardır, itici güçtür. Çoğu zaman maçı aldıran itici güçtür. İtici güç olduğu zaman futbolcu psikolojikmen hani bir moral deposu gibi bir şey oluyor. Maalesef Ahmetspor yani kaç tane deplasman yasağı oldu artık sayamıyoruz. Taraftar resmen isyan ediyor. Takıma destek veremiyor dışarıdaki maçlarda. Üstüne zaten deplasman yasağının üstüne saldırıya maruz kalıyor. Fiziki veya psikolojik şiddete maruz kalıyor. Biz hani ona rağmen futbolun bir kardeşlik, birlik, beraberlik çağrıştırdığını düşünüyoruz. Dediğimiz gibi buraya gelen her takıma çiçek vermeye devam edeceğiz. Her zaman barışı savunacağız, kardeşi, birliği savunacağız. Teşekkürler Kader. Bu söylediğine dair bağlamak üzere ben de Tanıl Bora'dan Diyarbakırspor ve işte artık Ahmet Sportif de diyebiliriz bu birazdan cümlede yer alacak takım için. Herhangi bir şehir ya da yöre takımının olması dışında bir kimliğin ifadesi. Kürtlerin Evet. takımı dayandığı bu güçlü temsiliyet duygusuyla da bir halk takımı damarı var diye ekliyor. Evet, dediğim gibi. Devam edeyim. Alıntı Tabii. bitmedi çünkü müsaadenle oradan da Soran Bey'e geçmek istiyorum. Gayri nizami hak ve milliyetçiliğin hükmündeki 90'larda Diyarbakırspor'un bir kimlik takımı olduğu fikri belki onun taraftarlarından bile daha fazla rakiplerinin kafalarında berraktı diyor Tanıl Bora. Sanki aslında ortada kendi ismiyle, kendi renkleriyle futbol oynamak isteyen, tribünlerde takımını desteklemek isteyen insanlardan, bir halktan bahsediyoruz. Ve işte biraz evvel Soran Bey'e soruyu atarken de, pası atarken de şöyle bir olaydan bahsetmiştim. Ahmet Sportif takımının gelişimi ve isminin Ahmet Sportif Faaliyetler AŞ olma sürecinden 11 ay sonra bir onay alınma süreci. Sanki biraz evvel yaptığım Tanıl Bora'dan alıntı da hani karşı taraf bu kimliğin daha farkında ve o kimlikle nasıl mücadele edeceğini de bilemiyor ya da biliyor ve bunu farklı şekillerde bir yıldırma politikası olarak uyguluyor gibi. Bu 11 aylık süreç neden bu kadar uzun süren bir süreçti soran halde Mızrak Bey diyorum ve size aktarıyorum. Tekrar hoş geldiniz bu arada söyleşiye. Hat bir anda düştü tam soruyu pasladığınızda.
Yani zaten Faruk Bey'in kitabından da alıntıyla siz dile getirdiniz. Melik Ahmet Biraz Spor'la, yüksek sesle konuşma imkanınız olursa seviniriz. tabii Melik Ahmet Spor'la başlayan bir süreç Ahmet Spor'un serüveni. Daha sonra belediyenin Melik Ahmet Spor'u almasıyla beraber Belediye Spor, sonra Diski Spor ve en sonunda Ahmet Sportif faaliyetler olarak devam eden bir süreç. Tabii bu süreçte bu 11 aylık periyot niye bu kadar uzun sürdü? Onu biraz açmak gerekirse bürokrasi tabii Ahmet ismine çok alışık değil. Bizim en başta önümüze çıkan engel kulübün ismini dernekler masasında değiştirmek oldu. Çünkü dernekler masası zaten kulüp dernek olduğu için ilk başvurular oralara yapılıyor. Dernekler masasında Ahmet Spor Kulübü olarak tescil edilmişti isim. Daha sonra federasyona 2015 yılında benim de yönetiminde olduğum sezon isim değişikliği için başvuruda bulunduk. Daha önce 2014 yılında yapılan bir başvuru vardı. 2014 yılındaki başvuru amatör ligde de Ahmet Spor Kulübü ismiyle bir kulüp olmasından dolayı kabul edilmemişti. Aynı ligde farklı liglerde olan bir takımın işte üst lige çıkartılabileceği görüntüsü kabul edilemiyor. Federasyon talimatnameleri de bu şekilde. 2015 yılında tekrar başvuruyu yaptık. Bu sefer aynı gerekçeler önümüze yine kondu. Biz de isimde ufak nüans farklılıklarıyla bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Bürokrasiyi biraz da hukuki çabayla arkadan dolanmaya çalıştık tabiri caizse. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü olarak belirledik ismi. Daha sonra da bize yine bunun olamayacağını defakto olarak da ya ismi değiştirin ya da renklerimiz, tescil renklerimiz bizim sarı, kırmızı, yeşildi. Biliyorsunuz Evet. bu renkler Kürt halkının ulusal renkleridir. Biz de bir Kürt takımı olarak kendi kimliğimiz ve dilimizle mücadele etme isteğimizin bir yansıması olarak bu renkleri seçmiştik. Federasyon bize ya renk ya isim dayatması yapınca biz de rengi zaten bir şekilde çözeriz hesabı. İsimde karar kıldık. İsim devam etsin Ahmet Sportif Faaliyetler olarak. Rengi de yeşil, kırmızı, beyaz olarak değiştirmek zorunda kaldık. Sarıyı gerçi forma numaralarına vesaire kullanmaya çalışıyoruz mümkün mertebe ama yeni gelen yönetimlerin takdiri tabii ki daha farklı olabilir. O 11 aylık gecikmenin sebebi biraz bu bürokrasi mahzenlerinde bizi kaybettirmeye çalışmaktı işin gerçeği. İsmin serüveni böyle. Evet. Renk konusunda değinmek istiyorum. Renk, yani sarı, kırmızı ve yeşil rengi kullanan başka bir alt lig takımı vesaire örnek yok mu? Çok var. Yani şu anda 193 profesyonel takım var Türkiye liglerinde mücadele eden. Bununla beraber binlere varan amatör takım var. Bunların içinde de tabii ki sarı, kırmızı, yeşil renkleri kullanan takımlar var. Zaten federasyon forma, sportif ekipman talimatnamesinde de takımlar dilediği 3 renk ve ek formalarda da diledikleri herhangi bir renkte karar kılabilirler diye talimatname açık. Ancak bizim önümüze koydukları bu ısrar kendi talimatnamelerini bile tanımamak, o talimatnamelerin gereğini yapmama üzerine bir ısrardı. Ki bu da zaten konuştuğumuz, görüştüğümüz ilgili federasyon yetkilileri de bunun böyle olduğunu ancak emrin büyük yerden geldiğini söyleyerek yönlendirdiler. Bizim de amacımız zaten kendimizi bir şekilde orada ifade etmek, kendi kimliğimizle, kendi kültürümüzle sporun, futbolun içerisinde yer alma çabası olduğu için bunları bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyorduk. Yani bürokrasinin yapmaya çalıştığını biz de görüp ona göre ön almaya çalışıyorduk bu şekilde. Ama açık bir şekilde bu derece hukuksuzluk yani Ahmet Spor'a yapılan ırkçı, faşizan yaklaşımın bir yansıması zaten ki bu isim safhasında biz bunu gördükten sonra önümüzdeki sonraki süreçlerde de benzer yaklaşımlarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ki sonraki 2020'ye kadarki olan 5 yıllık süre içerisinde de
Bu tahminlerimiz doğru çıktı. Zaten sonuçları da bugün ortada. Kulübe yapılmak istenenler ve Yani yapılmaya çalışanlar diğer takımlar istediği rengi kullanabilirken size hayır, diğer takımlar istediği gibi taraftar götürebilirken sizlere hayır dendiği bir durum var ortada. Peki bu süreçler hukuki süreçler. Bir avukat olarak bu olayların emsalleri de varken kendi savunmanızı ilettiğinizde mesela veya başka maçlarda yaşanan olaylarla alakalı nasıl bir cevapla, nasıl bir süreçle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir politika izleniyor Ahmet Sportif takımına karşı? Şöyle söyleyeyim, benim olduğum dönemde de 2 sezon yöneticilik yaptık kulüpte, 2015-2017 dönemlerinde. Sonraki dönemlerde de takip ettiğim kadarıyla benzer süreçler işliyor. Durum şudur, federasyonun disiplin kurulları ve tahkim kurulları federasyon yönetimlerince belirlenen kurullar. Ve herhangi bir hukuk nosyonuna sahip olmayan insanlar dahi gelip bu kurullarda görev alabiliyorlar. Şu ana kadar hep avukatlar bu kurullarda yer almış ama işte ulusal basında da özellikle İstanbul takımları ve Trabzonspor'un çekişmelerinde de gördüğümüz bazı gerçeklikleri var federasyon kurumlarının. O da şu, federasyona yakın kişilerce veya iktidara yakın kişilerin avukatları veya hukukçuları bu federasyonların içerisinde, bu kurulların içerisinde yer alıyorlar. Özellikle disiplin ve tahkim kurulları bu şekilde oluşturuluyor. Yani bu hukuksuzluk zaten ayan beyan ortada. Bizim yaptığımız savunmalarda da savunmaların hiçbir şekilde dikkate alınmadığına çoğu kez şahit olduk. 2015 sezonu için söyleyeyim, 32 defa toplamda disiplin ve tahkim kuruluna savunma yazdım. Bunların çoğu da işte sloganlar, Deniz Naki'nin aldığı cezalar ve federasyonun işte sahaya da çıktığımız pankartlardı. Çok detay bir sorusu. Yani çocuklar ölmesin, maça da gelsin sloganını hani nasıl savundunuz diye bir ironik bir soru soracağım. Tabii ki bunun savunulacak bir yanı yok. Her şey çok açık ama bu konuda bir savunma beklendiği için sizden ne dediniz ve size karşılık olarak ne dendi de bu slogan çok tehlikeli bulundu? Şimdi o pankarta giden süreç demin Kader'in de söylediği gibi Başakşehir maçında atılan slogandı. Oradaki slogandan da 34 tane taraftarımız hakkında dava da açılmıştı. İlk 2 celsesine de ben de katıldım. Hatta orada reddi hakim talebinde falan bile bulunmak zorunda kaldık. İddianamede çocuklar ölmesin maça gelsin sloganını bahsi bile açılmazken, suç olarak kabul edilmezken mahkeme hakimince bu ısrarla siz niye bunu attınız, bu sloganı atmak için talimat mı aldınız yönünde sorular soruldu. Hatta reddi hakim yaptığımız için sonra hakimle kavgalık bile olduk. Sonrasında Fener maçı vardı iç sahada, içeride. Bizim de taraftarımızın yanında olduğunu hissettirmemiz gerekiyordu takım olarak. Çünkü taraftar, futbolcu, yönetim birlikteliği içerisinde yürüttüğümüz bir mücadele bu. Biz kendimizi bir aile gibi görüyoruz. Hala da öyle. Yani eski yeni yönetici ya da ayrılmış devam eden taraftar, dernek vesaire ayrımımız olmaz. Dışarıda olalım, içinde olalım. Kulübün her zaman her şekilde yanında oluruz. Orada da böyle bir amaçla taraftarımızın sloganını sahiplenme adına bir pankartla sahaya çıkmak istedik. Pankartı cumartesi günü federasyona ve Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye bildirimini yaptık. Bize maçtan 2 saat önce bu pankartla sahaya çıkamayacağımız söylendi. Öncesinde bir sıkıntı olmayacağı söylenmişti. Sonrasında federasyon talimatı uyarınca izinsiz pankartla çıkmanın cezasının 5.000 lira olduğu gibi bir maddesi var. Biz bununla çıkacağımızda ısrar edince federasyon gözlemcisi de bize cezası var dendi. Biz de cezaya razı olduğumuzu kendilerine beyan ettik ve o pankartla sahaya çıktık. O pankartla sahaya çıkmamızdan dolayı da bize çok böyle afaki, uyduruk bir cezayla
izinsiz pankartla sahaya çıkmadan dolayı bir ceza verdi. Şimdi orada pankartın içeriğini onlarla tartışamıyorsunuz. Çünkü kendilerince talimatı uyguladıklarını söylüyorlar. Biz baştan zaten bu pankartın niye yasak olabileceğini sorduğumuzda da olmaz. Örgütsel ifadeler içeriyor. Siz çocuklardan neyi kastediyorsunuz? Bu çocuklar hangi çocuklar gibisinden sorularla karşı karşıya geldik. Hani o dönemde de yaşanan çatışmalarda, sivil çatışmalar, sivillerin ölümü içerisinde kadın ve çocukların ölüm oranları çok daha fazla. Ve biz bunlara dikkat çekmek için savaşların olmaması, çatışmaların olmaması, barış ortamının ve ikliminin oluşması ve böylece çocukların da ölmemesini istememizden dolayı bu pankartı sahada taşıma istediğimizi dile getirdik ki Fenerbahçeli futbolcular da o pankartın arkasında durdular. Ama her ne hikmetse Fenerbahçeli futbolculara siz bu pankartın arkasında durmak için kimden talimat aldınız diye sormadılar. Yani hatta eklemek de lazım, Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Diyarbakırlı Aziz Yıldırım belki o yüzden de bir cesaretle rahat bir şekilde çıkabildi takım, ama dediğiniz gibi medyada hiçbir şekilde Fenerbahçeli Fenerbahçe takımı Ahmet Sportif takımı futbolcuları gibi terörist ilan edilmedi. Bunu hepimiz biliyoruz, gördük. Olaydan sonraki şeyleri de, haberleri de bakarsak herhangi bir sorun olmadan şimdi hala hepsi futbol hayatlarına devam edebiliyor. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın, ama Ramazan Bey'de kalmıştık. Orada bir devam edememe durumu olmuştu. Ramazan Bey tekrar aramıza farklı bir teknolojik yapıyla kattık. Tekrar bir sizi duyabilir miyiz Ramazan Bey? Duyuyorum. Kusura bakmayın, belki internetten kaynaklı bulunduğum mevkiden de olabilir. Çekmiyor. Şimdi size demin sorduğum gibi sizin Direniş Taraftar Grubu'nun organizasyonunda bulunduğunuzu izleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Yani kötü bir niyetle söylemiyorum ama daha geçmişi de bildiğinizi düşünerek, yaşınızın olması sebebiyle biraz evvel söylediğim gibi 90'lardan önce ve o dönemde zaten ülkenin de Kürtlerle olan politikası, hareketliliği farklı bir dalgalanma yaşıyor. O dönemde yaşadıklarınız hakkında az evvel söylediğim gibi mesela bir kimlik kaldırıp İstiklal Marşı'nı okuma, psikolojik şiddetine maruz kalıp bu işkence sonucu diyelim, belki de görülmeyen bir işkence sonucu böyle bir şey yapma durumunda bulunan taraftar grubu olmuştu o dönem. Siz o dönemi nasıl yaşadınız? O olayları gördüğünüzde nasıl bir his içindeydiniz? Bir aktarabilir misiniz lütfen? Evet, 79'dan beri sporun içindeyim. 90'lı yıllarda tabii ki faili meçhullerin çok olduğu bir bölge Mezopotamya. Faili meçhullerin her gün 3'e 4'e tane faili meçhul cinayetler işleniyordu. Ve tabii ki o dönemde de deplasmanlara gittiğimiz zaman hani bir Mezopotamya takımı gibi vardı. 17-18 takımdan oluşan. Bunun içinde Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Adıyaman, yani bu bölge gibi kurulan bir futbol müsabakası vardı. Tabii ki gittiğimiz her ilde maalesef o zaman da ırkçılığa maruz kalıyordu. Tabii ki bölge halkı o dönemden sonra artık 2000 yıllarının başında insanlar barışın ne olduğunu çok iyi farkına vardılar. Ve biz bölgeyle bir kardeş olduk, bir dost olduk ve birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz tribünde ve aynı zamanda da bir çatı oluştuk. Tabii ki şunu belirtmek isterim ki Maraş dönüşünde 1996 yılında Maraş dönüşünde bir Maraş'ta maçımız vardı ve biz yaklaşık bir otobüs gitmiştik. İçimizde 35 kişi taraftar vardı. Tabii bunun içinde yaşlısı da vardı. Mesela Gündüz dayı var, yaklaşık yaşı 75 yaşında. Bir gün ona sorarsanız unutmadığınız bir maç dese Diyarbakırspor Maraş maçı diyer. Çünkü tarihi biz orada canımızı zor kurtardık. Yani neredeyse otobüsümüzü ateşe verecekler. Ve en son
altına yani indik aşağıya arkadaşlar ya bizi öldürün ya da bu şekilde gidemeyiz diyorlar. Çünkü otobüsün bütün camları kırılmıştı. Ve tabii ki o dönemde emniyetin bizim üstümüze gelmesi arkadaşlarla birlikte Maraş maçında, Maraş dışında kimliklerimizi çıkarıp burada ne yazıyor dedik yani. Madem ki bizi benimsemiyorsunuz o zaman bize başka bir kimlik verin dedik yani. Öyle anılarımızı ve aslında anılar çoktur. Tabii şunu diyeyim, Kader Hanım dedi ki kadın arkadaş, taraftar Ahmet'e gelmiyor, bırakın taraftarlar. Zaman zaman Ahmet'e geliyorlar, takımları destekliyorlar. Örnek verirsek Urfa Spor taraftarı geçen yıl Diyarbakır'a gelip, Ahmet'e gelip, Ahmet tribünlerde taraftar küfür yaptı. Ve maalesef ikinci maçta biz Urfa'ya gidemedik. Urfa yasak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ahmet Spor taraftarının zaten deplasmanlarda %10'luk bir kesimi. Yani diyelim ki takabilir 100 taraftar alınır içeri. Eğer bir ilin emniyet müdürü 100 taraftarın can güvenliğini sağlayamıyorsa ve ben şurada şunu belirtmek istiyorum. Ortalama 1 milyona yakın diyelim ki metropol şehirler vardır. Nüfusu 1'e yakın veya nüfusu 15 milyon, 20 milyon. O ilin emniyet müdürü ve o ilin valisi o insana nasıl can güvenliğini sağlıyor ben çok merak ediyorum. Her zaman da bunu dile getirmişim. Oysa ki o ilin emniyet müdürü ve o ilin valisi o insanların can güvenliğinden sorumlu olması gerekir. Ve yüz tarafların da can güvenliği onlar iyi bir şekilde saklayabilirler. Şimdi şunu söylemek gerekirse bir Beşiktaş-Bursa spor müsabakasına baktığımız zaman taraftarlı seyircili olduğu müsabakalarda satırlarla, silahlarla, ağaçlarla, sopalarla birbirine giriyorlar ve birbirini tehdit edercesine girip Bursa taraftarı Beşiktaş taraftarına sen Bursa ilk sınırına giremezsin. Beşiktaş taraftarı da Bursa diyor ki sen İstanbul ilk sınırına giremezsin. Peki bunların can güvenliği sağlayıp İstanbul göbeğinde Bursa taraftarı maçı izlerken, takımları desteklerken ama maalesef ne hikmetse Ahmetspor taraftarlarına gelince deplasman yasakları oluyor. Ve inanın ki tarih sayfalarına hava billeti olarak yerini almıştır. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmaz bir şekilde sen kendi ülkende, kendi ülkenin bir takımında Futbol Federasyonu'na kayıtlı olan bir takım maalesef taraftarı deplasmanda takımının yanında olamıyor. 76 hafta boyunca maruz kalıyoruz. Şunu belirtmek de isterim. Ahmetspor yerinde herhangi başka bir kulüp olsaydı, bakın dünyanın en büyük kulüpleri Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester, yani daha isimlerini sayamadım. Birçok kulüp Ahmetspor'un yerinde olmuş olsaydı şu anda Ahmetspor onlar kepen kapatırdı. Yani kepeni indirdi, kulübün kapısına kilit vururdular. Ama Ahmetspor taraftarı ve Ahmetspor bunlara göğüs gelip ne olursa olsun futbolun barış ve kardeşlik olduğunu her defasında dile getiriyoruz. Çünkü ana temelde futbol bir evrenseldir. Ana temelde TFF'nin tabelasında futbol, dostluk, barış ve kardeşliktir. Peki ben de soruyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Neden bütün takımlara futbol, dostluk, barış, kardeşlik gibi? Ahmetspor'a gelince bir barış, kardeşlik değil. Yani bunu sormak istiyorum. Yani ben bunu bütün Türkiye haykırmak istiyorum ya. Mesela örnek. Çocuklar ölmesin maça gelsin. Ne var bunda? Yani çocuklar ölmesin maça gelsin dediğiniz zaman yalnız bölge çocukları değil. Bütün Türkiye'de yaşayan, coğrafyada yaşayan bütün çocukların ölmemesi adına. Çocuklar ölmesin maça gelsin. Çocuklar ölmesin okula gitsin. Ya bu suç mu ya? Allah aşkına ya bu suç mu? Böyle bir şey var mı ya? Yani bu slogana bana göre TFF'nin ödül vermesi gerekirdi. Bana göre devletin bu slogana Ahmetspor taraftarına ödül vermesi gerekirdi. Çünkü niye? Biz ölümlere karşıyız. Biz gözyaşlarına karşıyız. Biz annelerin akan gözyaşlarına karşıyız. Biz insanız. İnsan olduğumuz için ölümlere karşıyız.
Hı hı. O dönemde de bu sloganla alakalı olarak yine Ahmet'le oynanan maçtan sonra İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçına çocuklar Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe tribününe gitmişti. Ahmet taraftarı yine yoktu ama böyle bir slogana yansıyan maça da gelsin talebi Ahmetspor kendi stadyumunda çocukları alamazken Fenerbahçe stadında yine uygulanabilmişti. Burada Soran Bey'le devam etmek şöyle istiyorum. Ama buyurun son eklemek istediğiniz varsa. Sesimi alıyor musunuz? Tabii alıyoruz şu anda. Soran Bey'in affına da sığınıyorum. Kusura bakmasın, belki zamanını çalıyorum. Şimdi bize göre Hatay mesela bundan 2 yıl öncesinde taraftar yasağı olmasına rağmen Hatay Taraftar Dernek Başkanları Komando Mehmet, Sadullah Ergin, dernek başkanları devreye girip bizzat Emniyet Müdürü'yle görüşüp, çünkü bizim 17 yıllık bir dostluğumuz vardı ve devreye girip deplasman yasağını kaldırdılar ve biz Hatay'ın stadının içinde el ele, omuz omuza, kol kola, benim boynumda Hatay atkısı vardı, Komando Mehmet'in boynunda Ahmetspor atkısı vardı. İşte kardeşliğin bu olması gerekir. Bırakın arkadaşlar, deplasmana gideyim, rakip takımın taraftar dernekleriyle bir kucalaşayım. Bir elimi uzatayım ya, bir çayını içeyim. Bunu da engellemeyin ki futbolun güzelliği barış gelsin, kardeşlik gelsin, sevgi gelsin. Yani ırkçılıkla bir yere varılmaz. Buradan sizin röportajınızda söylediğiniz bir şeyle aslında Soran Bey'e geçmek istiyorum Ramazan Bey. İlk taraftar yasakları başladığında Gazete Duvar'da bir röportajınızda diyorsunuz ki bence takım da maçlara çıkmamalı, taraftarının yanında olmalı. Ancak bu belki bu söyleşi izleyen taraftarların da neden olmuyor bu tür şeyler diye merak ettiği bir soru. Bu maça çıkmama, bir şeyi protesto etmek için maça çıkmamanın ne tür cezaları vardı, bu gerçekleşemiyor? Aslında bakarsanız belki NBA'den örnek verirsek işte siyahlara yapılan ırkçılık nedeniyle sahaya çıkmıyoruz dendi, birkaç maç ertelendi, daha sonra saygı duruşlarıyla maçlar oynandı vesaire, başka türlü tepkiler dile getirildi ama bu maçlarda Türkiye'de bu tür bir protesto yapılmak istendiğinde neden kulüp taraftarına destek olmak amaçlı böyle bir şey gerçekleştiremiyor? Şimdi Volkan Bey, ben şunu belirtmek istiyorum. Ahmetspor gittiği her deplasmanda Türk bayrağını eline alır, stadın içine koşarlar. Oysa ki Türk bayrağına biz karşı değiliz ya. İstiklal Marşı'na da karşı değiliz. Yani gözümüze soka soka. Ya şunu söyleyeyim, şunu özellikle belirtmek için, altını çizerek de belirtmek istiyorum ki o Türkiye liglerinde 108 takımdan birisidir. TFF kayıtlarında vardır. Ahmetspor bu ligde, bu ülkede oynayan bir takımdır. Onun için Ahmetspor'u bu kadar dışlamak, bu kadar ırkçılıkla karşı karşıya kalmak bana göre yanlıştır ve etik değildir de. Yani Ahmet'in ismi 10.000 yıl öncesine dayanan bir isimdir. Ahmet ismini alır. Mesela bir maçta müsabakada sporcu şunu belirteyim. Ya askerliğini yapmamış. Bedeli askerlik yapan bir insan o maçta gol atınca asker selamını veriyor ya. Ben ise 18 ay askerlik yaptım ya. Yani benzer nasıl diyelim, popülist gol sevinçlerini işte kısa zaman önce milli maçlarda da gördük. Farklı şekillerde farklı tepkiler göstermek için farklı olaylara. Ama Soran Bey'e burada ben hani kulüp bu konuda taraftarın beklentisi olan onlarla birlikte sahaya çıkmama eylemini, protestosunu neden gerçekleştiremiyor sorusunu hukuki olarak değerlendirmesi için ona sormak istiyorum Ramazan Bey. Ben öncelikle federasyonun talimatnamesindeki durumu söyleyeyim. Bir takım profesyonel liglerde oynayan bir takım maça çıkmadığı takdirde ilk maçında hükmen mağlubiyet ve para cezası alır. İkincisinde puan silme ve durumun vehametine göre ligden ihraç, üçüncüde kesin ihraçtır. Şimdi öncelikle durum bu. En azından kendi yönetimim için de biz niye öyle bir tasarrufta bulunmadık onu söyleyeyim.
Biz Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe maçında bunu yapmayı düşündük. Yönetim olarak da bunu düşündük. Hatta basına da yansıdı. Yönetim maça çıkmamayı düşünüyor vesaire diye. Orada artısını eksisini düşündük. Biz bu tepkiyi gösterirsek evet ciddi bir kamuoyu oluşur ve ciddi bir reaksiyon alırız. Ama işin sonunda kulübü kupalardan men edecekler, ligden ihraç edecekler. Kısa vadede belki ciddi etkileri olabilecek bir şeydi ama uzun vadede federasyonun ve bilumum faşist çevrenin istediği olacaktı. Ahmet ismiyle bir takım bu liglerde mücadele etmeyecekti. Biz de bunu kendi yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla tartıştık ve işte o deminki pankartla çıkma gibi bir çözüm bulduk. Şimdi zaten Ahmet Spor'a yapılmak istenen, verilen cezalar, futbolcularını terörize etme, yöneticilerini terörize etme, hiç alakası olmayan bir bakanın, İçişleri Bakanı'nın sportif faaliyetleri terörize etme çabaları tamamen Ahmet isminden duyulan rahatsızlık ve Kürtlerin kendi kimliğiyle spor yapma çabasının önüne geçme olarak zaten yansıyor ve amaç da zaten bu liglerde Ahmetspor'u görmemek, duymamak, hissetmemek. Kulübün liglerden çekilmesi tamamen onların dilekleri doğrultusunda bir amaca hizmet edeceğinden dolayı bugüne kadar gerek benim içinde olduğum yönetimlerde gerek sonraki yönetimlerde böyle bir tavır geliştirmenin kısa vadeli olumlu sonuçları olsa bile uzun vadede bütün emeğin orada kaybolması sonucu doğuracağından dolayı öyle bir tasarrufta bulunmadık. Zannediyorum ki bundan sonraki yönetimler de bulunmaz. Çünkü biz rahatsız etmeye devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Yani Var olmuş. mücadeleye sahada var olarak, tribünde ne kadar izin verilmese de şu anda var olarak mücadeleye devam etmek, orada sesini çıkarmaya devam etmek Ahmet Sportif için herhalde sanırım şu anda yapabileceği en iyi şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Türkiye kupalarında iç sahadaki bir maç dışında hemen hemen hiçbir şekilde taraftar tribüne sokulmayan tek takımız. En son Başakşehir'le içeride 2-2 kaldığımız maçtan sonra ki orada bile maçı Başakşehir'e vermek için çift kırmızı kart vermişlerdi takıma. En son 2-1 geride ve 9 kişiyle maçı 2-2 tamamlamıştık. O maçtan sonra zaten Bursa geldi. Orada seyirci yasağı güvenlik gerekçesiyle başladı. İlk maç odur. Sonrasında zaten arkası geldi ve şunu gördüler. Bursa'yı kendi sahasında, yeni sahasında ilk yenen takım Ahmetspor. Kendi tarihlerine dahi biz bunları yazdırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ve bu başarılar, bu isim en azından ekranda maçların canlı yayın verildiğinde sol üst köşede Ahmet isminin olması bile bizim için bu mücadelede bir mihenk taşıdır. Irkçılığa, faşizme karşı olan mücadelede bir mihenk taşıdır ve değerlidir. O yüzden Ahmet'in mücadelesine devam etmesi bu yönüyle gerekiyor. Ahmet'in tribünlerde, sahalarda, futbol ortamında devam etmesi, mücadelesine devam etmesi için oradaki varlığı önemli ve tribünde de kadınların varlığı açısından Mor Barikat örneği var. Mor Barikat örneğinin detaylarına ben biraz da girmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla kadın taraftar grubu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben de şu anda tekrar düşünüyorum, aklımdan geçiriyorum. Ama bir işte Beşiktaşlı Kartallar gibi bir şeyler vardı. Beşiktaş'ın böyle 8-10 tane kadın taraftarının kurduğu. Ancak onunla da alakalı işte çeşitli ki kadınların da tribün ortamında erkekleştiğine dair tezler var. Çünkü hareketlerini birazcık erkekleri taklit ederek tribünde var olduklarına dair. Mor Barikat
tribün konusunda bu açıdan nerede açıkçası? Hani bu konuda kendinize bir otokontrol veya başkalarının bu erk dili kullanarak yaptığı tezahüratlara durun bunu yapmayalım, şöyle diyebilirim, bu tezahürat şöyle, bu tezahürat böyle, nasıl bir dinamiğiniz var içinizde? Mikrofonu da açarsan lütfen Kader. Sizin ilave etmek istiyorum bir konuya. Kader pardon. Ben Ramazan Bey'in ekranında göremediğim için mikrofonu, o yüzden kendi açıp kapayamadığını unuttuğum için eklesin lütfen Kader, sonra sen soruma devam edersen, cevap verirsen sevinirim. Buyurun Ramazan Bey. Şimdi demin Mor Barikat dediniz. Başka bir taraftar, kadın taraftar grubunu olmadığını söylediniz. Ben şunu Başka değil, çok fazla örnek yok demek istedim. Yani hani aramızda da Mor Barikat olduğu için onlardan bu şekilde kadın taraftar gruplarının deneyimlerini dinlemek istediğim için böyle bir kullanım yaptım. Diğer taraftar kadınları da vardı. Yaklaşık 15-20 tane kadın taraftar var tribünde. Bunlar bana ben isterim ki, gönül isterim ki kadınların 33 bin tarafta 25 bin kadın taraftarın olması gerekiyor. 25 bin tane kadın taraftar maça gelmesini beklerim. Tabii bunlar biri kalmıyor yani. Ben bunu belirtmek istiyorum efendim. Teşekkür ederiz eklediğiniz için Ramazan Bey. Soran Haldun Mızrak'ın Ankara göbeğinde Ankara Gücü müsabakasında onunla Başkan Nurlu Edemen'le birlikte Özgürlüğü'ne şeref tribünde kan revan içinde ve ölümlü bir şekilde protokolden aşağı atıldılar ama maalesef hiçbirine ceza işleme uygulanmadı. O konuya da değineceğiz ama dağılmaması için ben bir önce taraftarlık hallerinden devam etmek istiyorum müsaadenizle Ramazan Bey. Çünkü çok vurucu bir konu o. Kader lütfen buyur, biraz evvel sorduğum soruya cevap olarak deneyimlerinizi, neler yaptığınızı, tribünde Kürt kadın taraftar olmanın zorluklarını da ekleyerek anlatırsan seviniriz. Ben ilk önce Mor Barikat'ı biraz anlatayım. Biz doğuda kurulan ilk kadın taraftar grubuyuz. Ahmetspor ismini aldığından beri Barikat Taraftar Grubu kuruldu ve Barikat Taraftar Grubu'nun adında Barikat çatısı altında bir başka kadın taraftar grubu kuruldu. Barikat bizim genel oluşumumuz, Mor Barikat ise kadın oluşumumuz. Mor Barikat sadece tribünde mücadele eden bir kadın taraftar grubu değil. Meydanlarda, sokaklarda, alanlarda mücadele eden bir taraftar grubu. Çoğu kez mezarlıkta olan bir kadının sesi, çoğu kez şiddete uğrayan bir kadının çığlığıdır Mor Barikat. Sadece Ahmet'te tek değil. Bizim Hakkari'de kadın taraftar gruplarımız var. Mor Barikat çatısı altında üyelerimiz var. İstanbul'dan var, Ankara'dan var. Yurt dışında dahi kadın taraftar gruplarımız var, üyelerimiz var oralarda. Bizler tribüne ilk geldiğimiz zaman evet cinsiyetçi söylemler vardı, küfürler vardı. Biz hatta tribüne geldiğimiz zaman aslında ilk başlarda korktuk. Acaba şiddete uğrar mıyız gibisinden falan. Sonra tribünde kalmayı tercih ettik. Mücadele ederek biz küfürü yok denilecek kadar aza indirdik. Şiddet yani vardı ilk tribüne girdiğimiz zaman ama zamanla bu şiddet, cinsiyetçi söylemler yok denilecek kadar az şu an. Ve tribünde bir şey öyle bir anlar oluyor ki mesela hakem biraz yandaşçılık yapıldığı zaman tam bir küfür söylenilecekmiş gibi oluyor. Öbürü uyarıyor. Dur diyor. Bak kadın taraftar grubu var. Ayıp olacak. Söyleme. Hani tam söylenilecek ya ama uyarılıyor. Bu aslında güzel bir şey. Hani farkındalar. Bir kadın taraftar grubunun olduğunu farkındalar. Bu güzel bir şey. Küfür yok denilecek kadar az, cinsiyetçi söylemler yok.
bizim kendi Mor Barikat'ın kendi yönetimi var. Biz Barikat'tan ayrıyız. Tek çatı altında iki taraftar grubuyuz ama ayrıyız biz. Kendi başkan ve eş başkanlık yönetim listemiz falan var. Biz tribünde zılgıtımız ile genellikle ön saflarda mücadele ediyoruz ve bizim için zılgıt kültürümüzden gelen, hani çoğu kez zılgıt da biz orada zılgıt çalarken bile hani ilk başta insanlar böyle bunlar ne yapıyor ya deniliyordu. Ama şu an artık her maç dört gözle bizim zılgıt çalmamızı bekliyorlar. Tribünde de biraz Kürt kadınların tribünde olması biraz zorluk çekmiyoruz da değil. Bir örnek vereyim. Bu sezon 8 Mart'ta pankartlar asmıştık. Pankartlar yapmıştık. O pankartlarda Jinjiyan Azadi sloganı vardı ve bize söylendiği şey şu. Jin'in yanına Türkçe açıklamasını yazın. Jiyan'ın yanına Türkçe açıklaması yazın. Azadi'nin yanına Türkçe açıklamasını yazın. Yani Jinjiyan Azadi'nin ne demek olduğunu hani birçok kişi artık biliyor. Çünkü biz gittiğimiz tribünde olsun, sokaklarda olsun, meydanlarda olsun Jinjiyan Azadi sloganını haykırıyoruz, söylüyoruz ve buna rağmen bize şunun Türkçe açıklamasını yaz deniliyor. Tabii ki de hani bazen zorluklar çektiğimiz zamanlar oluyor. Arbanelerimiz de tribünde kendi şarkılarımızı, bestelerimizi söylediğimiz zamanlar oluyor. Birçok kadın platformlarıyla güzel projeler yaptığımız zamanlar oluyor. Mesela 1 Mayıs'a Mor Dayanışma ile ortak yaptığımız bir alanda ortak yaptığımız bir çalışma vardı. Çok başarılıydı, güzeldi. Yani bunun gibi birçok kadın platformlarıyla iletişim halindeyiz. Sadece tribünde değiliz. Yani meydanlarda, sokaklardayız, her yerdeyiz. Kadını ötekileştirmeye çalışılan her yerdeyiz biz. Kadını belli bir kalıplara sokmaya çalışan her yerdeyiz. Hı-hı. Ve biz bu şey daha şey yaptık. Tabii buyur. Ve biz gerçekten kadın dayanışmasıyla erkek egemen sistemini yıkacağımıza inanıyoruz ve bu bağlamda bizimle mücadele eden tüm kadın arkadaşları da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim aktardıkların için. Yine Ramazan Bey'in az evvel hatırlattığı gibi esas en büyük olaylarından bir tanesi Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başına gelen Ankaragücü maçında bir olay yaşanıyor. O olayı birebir tanıklarından dinlemiş değilim. Görüntülerini gördüm, haberlerini okudum ama burada olayın tanıklarını dinlemiş kişiler var. Olayı yaşamış kişilerden daha iyi aktarabilecek konuklarımız var aramızda. 2016 yılında oluyor bu olay. 26-25 Nisan yanılmıyorsam. Protokolde Ahmetspor Kulübü'nün yöneticilerine bir saldırı ve protokol tribününden aşağı fırlatma eylemi olayı gerçekleşiyor. Ve sonrasında da yani Ankaragücü veya Ahmetspor Kulübü veya Ahmetspor'un daha çok ceza aldığını hatırlıyorum ben. Ankaragücü'nün bu olaydan paçasını yırttığını, kurtardığını hatırlıyorum. Ki bu sezon alınan kararlara da bakarsak hala arkası kollanan ligde tutulması için destek verilen bir kulüp olarak Ankaragücü önümüze çıkıyor diyebiliriz. O olayı bir hatırlatabilir misiniz bize? Neler olmuştu, neler yaşanmıştı, sonuç ne olmuştu Ankaragücü ve Ahmetspor adına Soran Bey? Şöyle söyleyeyim, Ankaragücü maçından önce bir Keçiören maçı, içerideki bir Keçiören maçı hadisemiz vardı. Atılmayan bir slogandan dolayı 3 puanımız silinmişti. Hatta o atılmayan sloganın atılmadığını ispat etmek için disiplin kurulunda ve tahkimde duruşmalara girdik. Belirtilen dakikalarda işte her yer sur, her yer direniş sloganı atıldığı iddiası vardı 46. dakikaya ilişkin.
maçın ilk yarının uzatmasındaki 46 ve ikinci yarının başındaki 46'nın bütün görüntülerini, 3 farklı kamera görüntülerini dinletmiştik. Ve buna rağmen tabii biz gerekçeli kararı bir iki güne yazarız denerek federasyonun tesislerinden uğurlandık. Tesisten yaklaşık 5 kilometre uzaklaşmadan kararın basına servis edildiğini ve 3 puanımızın silindiğini öğrendik orada. Ankara Gücü maçına da bu psikolojiyle çıktık. Yani futbolcuların bütün moral motivasyonu yerlerdeydi. O deplasmana da özellikle maçtan bir gece önceki maç toplantısında futbolculara bu kararın değiştirilebileceğini, itiraz edeceğimizi, emeklerinin boşa gitmeyeceğini anlatmak için de gitmiştim. Sonra ertesi günde protokol tribününde işte maçı izleyecektik. Zaten maçın başında Ankara Gücü oyuncularından biri, o da Batmanlı bir futbolcuydu. Bize daha doğrusu Abdullah Çetin'e, futbolcumuz Abdullah Çetin'e protokolde saldırı yapılacağını, bunun hazırlıklarının yapıldığını aktarmıştı. Abdullah Çetin de o dönemki as başkanımız Nurullah Edemen'e bunu aktardı. Nurullah Bey de bunu dikkate almadı, ciddiye de almadı. Çünkü içerideki maçımızda kahvaltıya götürdüğümüz insanlar, yemek yediğimiz, beraber onlara kahvaltı ısmarladığımız, çay kahve ısmarladığımız insanlar. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sonra tabii içeri girdiğimizde kulüp başkanımızı A protokole, en öne, valinin emniyet müdürünün yanına. Bizleri de diğer yöneticileri de B protokole aldılar ve yerlerimiz önceden belli. Biz bir hazırlığın olduğunu tahmin ediyorduk ama protokol tribünün içerisinde valinin, emniyet müdürünün, polislerin olmasından dolayı böyle bir girişimin olacağını düşünmüyorduk. İlk yarı maç başladı. Zaten işte İstiklal Marşı sonrasında 5 dakikaya yakın aralıksız küfürler tüm tribünden. Sonrasında ilk yarı 1-0 bitti. Devre arası işte locaya girdik. Locada insanların birbirine yöneticileri, bizleri gösterdiğini fark ettik. Hani en fazla işte biraz medyadan tanınıyoruz diye seçtirmeye çalışıyorlardı. Ama olayın öyle olmadığını sonradan öğrendik. İkinci yarı başladı, biz tribüne geçtik. İlk gol atıldı, bizim önümüzde yöneticilerimizden birinin misafiri Mevlüt Bey vardı. Tabii daha önce protokol tribünü deneyimi ve kültürü olmadığı için golle beraber sevindi. Sevinmesiyle hakaretler başladı. Çünkü buranın raconunda, öyle söyleyeyim, hele ki Ahmetsporluysanız deplasmanda gol atsanız bile sevinemezsiniz. Çünkü sevindiğiniz takdirde ölümle burun buruna gelebilirsiniz. Sevindi ve protokol tribünün içerisinde hakarete, küfürler başladı. Sonra tabii maç devam etti. İşte Deniz'in 80. dakikada gol atmasıyla beraber 84'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yine aynı arkadaşımız sevinme gafletinde bulununca bir anda pet şişeler, arkadan pet bardaklar başladı. Daha sonra kulübün çalışanı olduğunu öğrendiğimiz bir kişi küfürlerle üstümüze doğru gelmeye başlayınca tepki gösterdik. O tepkinin akabinde de itiş kakışlar yaşandı. İlk etapta benim önümde ve yanımda olan yönetici arkadaşlarıma saldırılar başladı. Ben saldırganlardan bir iki kişiyi uzaklaştırdıktan sonra orada biraz daha tepki gösterdiğimi fark edince bütün bir güruh halinde saldırmaya başladılar zaten. İşte o videolarda, haberlerde görünen görüntüler yaşandı. Hı hı. Tabii yalnızca yukarıda değil, attıktan sonra bir de aşağıda da tekmeler falan devam etti. Sonra bizi güvenliğe aldılar. Artık zaten olan olmuştu. Aynı gün işte karakola falan ifade vermeye gittik. İfadelerden sonra işte uçağa bindik. Uçağa gittiğimiz sırada bile, esnada bile artık havaalanında demek haberler çok hızlı bir şekilde canlı yayınlara servis edilmişti. Havaalanında bile oradaki insanlar, havaalanı görevlilerince
ya geçmiş olsun, ya bu Ankaragücü taraftarı zaten böyle, yönetimleri zaten böyle şeklinde tepkilerle de karşılaştık şimdi gerçi. Ankara Havaalanı'nda Tabii tabii. karşılaştınız. Esenboğa Havaalanı'nda bunlarla karşılaştık. Hani oradaki yer görevlilerinin söylediği şeyler bunlar. Uçağın içinde de keza aynı şeylerle karşılaştık. Hem geçmiş olsun e, mesajlar hem şeyler. Sonrasında ertesi gün güya gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı saldırganlar hakkında. Öğrendiğimiz kadarıyla emniyette ifadelerini verip bir kahvelerini içip çıkmışlar. Sonra dava açılacak gibi oldu, açılmadı. Soruşturma uzadı. 2 sene soruşturma sürdü. Açık seçik, ayan beyan delillere rağmen, görüntülere rağmen. O dava halen devam ediyor ve o davada ben şu anda hem müşteki, mağdur hem de sanık olarak yargılanıyorum. Bana vuranlardan birine vurmuşum diyor. Ama olayın aslında da bana vuran kişi vururken elini incittiği için gidip sağlık raporu almış. Elini bana vururken incittiği için ben suçluyum. Ondan da burada sizin vesilenizle kusura bakmasın diyorum. Bir dahaki sefere olmaz. Yani bu olay yaşandığı sürede 62-22'de yürürlükte aslında bu kadar çok uzun, tabii ki spor mahkemesi olmadığı için Türkiye'de hızlıca sonuçlanamayan bir süreç ama aslında karşılığında ne tür bir ceza alacağı bu kadar belli bir olay yaşanmışken bu sürecin uzatılması da belki aslında Ahmet Sportif tarafına yine bir psikolojik olarak kazanamayacaksınız mesajı vermek mi? Zaten federasyon verdiği cezada bir maç saha kapatma ve saldırganlar hakkında da, kulüp yöneticileri hakkında da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ve bu 90 günlük hak mahrumiyeti cezası zaten ligin son bir maçı kalmıştı Ankaragücü maçından sonra. Sonra lig bitiyordu. Ve o sezon sonuna geldiği için aslında o verilen cezanın da bir anlamı kalmadı. Şöyle söyleyeyim, aynı şeyi Ahmet Spor yöneticileri olarak biz yapmış olsaydık, ömür boyu spordan men cezalarıyla beraber ciddi hapis cezalarıyla karşılaşırdık. Burada evet, yani PFDK, yani Türkiye Futbol Federasyonu 90 gün ve bir maç ceza, evet, kendi talimatlarına göre 2 gün sonra toplantısında kararlaştırıp verebileceği bir şey. Ama 62-22 içinde saha ve stadyum içinde şiddet olaylarına karışan herkes hapis cezasına varabilecek şekilde cezalandırılabiliyor, bildiğim. Yanlış bilmiyorum değil mi? Yani çünkü bunun uygulandığını gördüğümüzü ben çok hatırlamıyorum. Çok azdır Ahmet Sportif takım ve taraftarlarına uygulanması dışında. Çok nadir böyle belki de yerelde bazı irili ufaklı örnekler var. Ki bir tanesini biliyoruz. Beşiktaş Kasımpaşa maçında sahaya girdi, topa top attı, bütün maçı berbat etti. 2 maç sonra tekrar stadyumda gördük. Hiç uygulanmıyor. Burada da uygulanmayan bir durum var anladığım kadarıyla. Öyle söyleyeyim, çok vahimi vardı. O maçın içinde vardı. Maçın 30. dakikalarında sahanın içerisine elinde bıçakla bir taraftar girdi ve rahmetli kaptanımız Şemuz'un üzerine doğru koştu. Ve taraftar hakkında dahi 62-22 uygulanmadı. Hani bırakın bize saldıranları, elinde bıçak görüntülerde de çok net görünüyor. O taraftara dahi 62-22 uygulanmadı. Ama söz konusu Ahmetspor olunca en ufak bir şeyden, hani artık o kadar çok fazla örnek var ki herhangi bir tanesini de söyleyebilirim ama herhangi bir sıradan basit bir olayda dahi futbolcular, taraftarlarımız için 62-22 çok rahat uygulayabiliyorlar. Kaldı ki o saldırganlar hakkında normalde 62-22'den çok daha ağır olan TCK'nın adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmaları gerekirken ağır ceza mahkemesinde, dosya şu anda Asliye Ceza Mahkemesi'nde ve üst sınırı 5 yıl olan bir suçla yargılanıyorlar. Ki o dosyanın iddianamesini hazırlayan savcının da sonra yaptığımız ve gördüğümüz kadarıyla araştırmalardan maçtan aşağı yukarı 6 ay önce, hatta 3 ay önce, Kasım ayındaydı, maç Nisan ayındaydı. 3 ay önce Ankaragücü Taraftar Derneği Başkanı ile beraber
sporda şiddet ve 62-22 üzerine seminer vermiş bir savcı. Bu söz konusu dosyanın iddianamesini hazırlayan savcı. Yani ortada çok komplike bir zaten çaba var. Yani bizim olayımız evet çok gündeme geldi. Artık vahşetin boyutunu gözler önüne serdi ama bütün bu yapılanların çok da dışında bir şey değil. Yani taraftarlarımıza, futbolcularımıza yapılanın çok dışında da tutmadık olayı. İşin en güzel tarafı şu oldu, tüm Türkiye'de bu anlamda dayanışma mesajları geldi. Yalnız olmadığımızı en azından hissedebildik, mücadelemizin sahiplenildiğini gördük. Bu bizim için sevindirici olan bir şey oldu. Ama tabii bu olayla hukuksuzluk ne yazık ki bitmedi. Ahmetspor'a yapılan faşizmin hukuka uydurulmuş hali bitmedi. İşte bugün de 77. Maç olacak yanlış değilsem hafta sonu oynanacak Uşak maçı. Taraftarımız... Pandemi dahil mi peki? Pandemiyi sayarsak haksızlık olur mu? Pandemide seyircisizlik konusu. Valla pandemi olsun olmasın bize karşı zaten bir haksızlık oluyor. Pandemi haksızlığın önüne geçmiş oldu biraz yani. Evet. Çok Son tura gireceğimizi önden söyleyeyim. Biraz geç başladık. 6'yı 5 geçeye kadar vaktimiz var. Son tura girmeden evvel şöyle iki konuya daha değinmenizi isteyeceğim Soran Bey. Siz hukuki süreçlerini bunun daha iyi bildiğiniz için diye düşünerek size vermek istiyorum sözü. Kısa bir süre önce, bir sene kadar evvel Mansur Çalar'ın başrolünü oynattırıldığı diyeyim medya tarafından bir olay yaşandı. Sakaryaspor, Ahmetspor arasında oynanan bir maç. Ben de o maçın iddia edildiği üzere görüntülerini 3-4 kere 5 kere izledim ama herhangi bir iddia edildiği üzere Mansur'un bir jiletle sahaya çıktığını ispatlayamadı kimse ve hakem raporlarında da yer almadığını ben onu o dönemin başkanı Metin Kılavuz'dan PFDK raporunu, tahkim raporu ya da neyse o rapor, şu anda yanlış söylemiş olabilirim, lütfen düzeltin sonra. O raporda yer almamasına rağmen futbol hayatını bitirecek bir ceza ihtimali verilmişti. Ceza ihtimali doğmuştu Mansur için. Burada hem medyanın o A-Spor, Sakarya'nın maçı yönettiği kanal, maçı yayınladığı kanal ve A-Spor'a Sakaryaspor Başkanı'nın çıkıp Ahmetspor Başkanı'nın çıkamayıp kendi tarafından olayı anlatamaması gibi de durum var. O konuyu da anlatabilir misiniz bize? Onun sonunda yani aslında bu iki olayda hem Ankaragücü hem Sakaryaspor olayları TFF'nin de uygulanan sistematik yıldırma politikasına, ırkçılıkla, şiddetle vesaireyle bir ön ayak olduğu durum var demek mümkün. Nedir şu anda o olayla ilgili son durum? Şöyle söyleyeyim, maçtan önce Sakarya'nın teknik ekibi Mansur'un elinde jilet olduğunu iddia ediyor zaten. Yani ben oradaki bahsettiğimiz rapor, gözlemci raporu. O raporda ondan bahsediliyor. Gözlemci Mansur'un yanına da gidiyor ve kaba bakış, yani kaba incelemesinde Mansur'un elinde üstünde herhangi bir şey olmadığını görüyor zaten. Ki federasyon talimatnamesinde yasaklı ekipmanla saha içerisine giren futbolcunun üst aramasının gözlemci tarafından yapılabileceği söyleniyor. Gözlemci kaba incelemesinde de Mansur'un elinde herhangi bir kesici delici alet bulunmadığını raporuna da geçiyor. Herhangi bir şey olmadığını, ki mesleki tecrübeyle söyleyeyim, elinde jilet olmuş olsa, jiletle yaralandığını iddia eden futbolcunun boynu en aşağı 7-8 santimlik bir çizikti. Jilet kesiği ve o orada kan kaybından ölmesi gerekiyor. Yani zaten fotoğraflarını sonra Sakaryaspor basına servis etti. Yaralandığını iddia eden sporcunun tamamen tırnak
çizikleri ve zaten maç içerisinde olağan yaralanmalar bunlar. İşte ikili mücadelelerde el, kol, ayakla yapılan müdahalelerde bu çizikler, yaralanmalar ortaya çıkıyor zaten. Ki öyle bir şey olduğu durumunda da maçın derhal durdurulup hangi dakika olursa olsun hakemce üst aramasının yapılması ve eğer varsa bir şey futbolcunun saha dışarısına polis eşliğinde alınması gerekiyor. Böyle bir şey de yok. Ben de o maçta tribündeydim, protokol tribününde zaten şeyler vardı. Ops. Soran Bey takıldı. O maçta ne olmuştu? Evet diye konuşuyorduk. Tekrar geldi Niz galiba. Evet. Sakaryalı Siz protokol tribünde olduğunuzu söylüyordunuz. Buyurun tekrar devam edin. Sakarya yöneticileri de tribündeydi. Onların yanı sıra Sakaryalı milletvekili motosiklet sürücüsü Bey de oradaydı ve ciddi şekilde hem hakemi hem gözlemcileri manipüle etmek için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyordu orada. Maçı alma adına tabii. Çünkü Sakarya'nın bir şampiyonluk iddiası vardı. Ahmetspor Sakarya maçına kadar şampiyonluk iddiası olan bütün takımları yenmişti. Zorlu bir deplasman. Kendi akılları sıra gözlemciyi, temsilciyi etki altına alarak maçı almaya çalışacaklardı. Tabii bunun da fırsatını bulmuşlardı. Çünkü bir önceki maçta, Sakarya'daki maçta futbolcuları ve yöneticileri Ahmetspor oyuncularının soyunma odasına girip linç etmeye kadar vardırdılar işi. Tabii bu hiçbir şekilde basında ciddi şekilde yer almadı. Çünkü saldırıya uğrayan Ahmetspor oyuncular bunlar vakayı adliyeden olaylar olarak kabul görüyor. Ama şimdi onun bir tepkisi oluşacak doğal olarak. Çünkü orada o linci yakından hissetmiş futbolcu kendi sahasında oynanan maçta bir tepki gösterir. Bu etki tepki kanunudur. Mansur da o anlık sinirle ki yapmaması gerekenmiş. Ne olursa olsun. Çünkü biz yalnızca sahada 11 kişiyle mücadele etmiyoruz. Kulüp olarak. Dışarıda federasyonla, gözlemcisiyle, işte şimdi bakanıyla, emniyetiyle herkesle mücadele ediyoruz var olmak için. Mansur ne olursa olsun onu yapmaması gerekiyor. Elinde bir şey olup olmamasına gerek yok yani. Bu arada az evvel gerekçeli kararda Mansur'un elinde hiçbir şey olmadığını yazılmasına rağmen aldığı ceza boyutunun çok yüksek olduğunu aktarmaya çalıştım. Biliyorsunuz Sakarya yerel basını, A-Spor ciddi şekilde bir manipülasyon yaptılar. Bir hafta boyunca bu işi köpürttüler. Hatta o dönem kulüp başkanı Ali Karakaş'tı. Ali Karakaş doğru. Ben de yanlış söyledim az evvel. Estağfurullah. Kendisiyle yaptığım görüşmede hani başkan niye canlı yayına çıkmıyorsunuz? Bağlamadıklarını söylediler. Ben kulüp avukatı olarak aradım. Hukuki işlem başlatacağımı ve canlı yayına bağlamaları gerektiğini söyledim. Bu işte yönetmenin veya oradaki yapımcının yetkisinde olduğunu söyleyerek bağlamadılar. Söz hakkı da tanımadılar. Sonrasında da bu manipülasyonlarla işte federasyon Mansur'a 24 maç gibi bir ceza verdi ki Deniz Naki'nin işte ömür boyu meninden sonra alınan en yüksek ceza. TFF tarihi boyunca. Sonra itirazlar vesaireler yapıldı. Gözlemci raporlarında Mansur'un elinde herhangi bir kesici delici alet bulunmadığı savunmalarıyla beraber 8 maça düşürüldü. Ki bu bile ciddi bir şeydi ama fiili saldırıdan dolayı böyle bir uygulamaya gidebiliyor federasyon. Cezayı indirmek zorunda kaldılar çünkü artık işin cılkı çıkmıştı. Yani hani olmayan bir materyalden ceza verme boyutuna varmıştı. Tabii bir taraftan da federasyona karşı açılan davalar vardı. Bizim de açtığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen hem Deniz adına hem kulüp adına açtığımız bir dava vardı. Benzer davalarda da federasyondan savunmalar istenmişti. Tahkim ve Disiplin Kurulu'nun bağımsız oluşturulamadığı ve bu yönüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'den savunma istenmişti. Adil yargılanma hakkı ithal ediliyor diye. Federasyon biraz da bunu herhalde
göz önüne alarak cezai indirim yoluna gitti ama tabii Mansur hakkında da şu anda 28 yılla ceza istenen bir yargılaması var. O maçtaki saldırısından dolayı. 62-22 üzerinden açılmış bir dava mı o 28 yıllık? 62-22 var. Haricen silahlı adam yaralamadan kaynaklı açılmış bir dosyası da. Anladım. Olayları dinledik sizden detaylı olarak. Süreçleri de anlattığınız için teşekkürler. Son düzlüğe girerken ben hani bu süreçlerin birbirine insanların dokunarak, iletişime geçerek ortadan kaldırılabileceğini düşünenlerdenim. Taraftar grupları olarak da bütün taraftarların mesela işte deplasmanlar öncesinde veya bir konuk taraftar grubu geleceği zaman birçoğunun iletişime geçip birlikte bir şeyler organize edebildiğini, örneklerini biliyoruz. Burada da Ahmet Sportif'i aslında Ahmet Sportif taraftarlarını özellikle medya üzerinden tanıyan veya yanlış bilgilerle o medyadan aldıkları bilgilerle kafalarında bir imaj oluşturan taraftar gruplarıyla önden iletişime geçip mesela hani ya da sizin Manisa Spor örneğinde olduğu gibi Manisa Spor'un maçına, deplasmana gitme imkanı olmuştu Ahmet Sportif taraftarların. Çünkü kulüplerin başkanları birbiriyle iletişime geçip bizim için bir sorun olmaz deyip il emniyet görevlilerine de bunu söyleyip taraftarı açmıştı ve 64 maçlık bir yerden sonra gidilebilmişti. Bu tür girişimleriniz ne kadar sık oluyor? Öncelikle Kader'e sorayım. Barikat taraftar grubundan böyle bir girişimleriniz ne kadar oluyor? Ne kadar olumlu cevap alıyorsunuz? Ya da bir girişiminiz olacak mı? Girişim yaptınız, işte öbür kulübün büyük taraftar grubuna yazdınız. Biz herhangi bir sıkıntı olmayacağının, sizin beklentinizin olduğu yönde bir sıkıntı yaşanmayacağının garantisini vererek önce sizle tanışıp ondan sonra maçımızı izleyip geri dönmek istiyoruz gibi iletişimler, birbirinize anlatmaya yönelik girişimler, tanışmaya yönelik girişimler oldu mu hiç? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki deplasman yasakları olmazsa elimizden geldiği kadarıyla tabii ki deplasmanlara gidiyoruz. Ama çok fazla deplasman yasağı yediğimiz gibi maalesef deplasmana gitme gibi bir şansımız olmuyor. Onun dışında Batı, yani şöyle aslında söyleyeyim, doğuda bulunan birçok taraftar grubuyla iletişim halindeyiz. Vanspor'un taraftar grupları, Cizre'nin olsun, Ağrı'nın olsun birçok taraftar grubuyla iletişim halindeyiz. Doğuda bir maçımız, doğuda iki takım karşı karşıya geldiği zaman tabii ki gidiyoruz. Kendileri taraftar gruplarıyla iletişim halindeyiz. Gölkentliler olsun, Barikat 04 olsun, Cizre Spor olsun. Birçok taraftar gruplarıyla zaten iletişim halindeyiz. Destekçilerimiz zaten dayanışmayla. Geçen yaptığımız bir proje vardı bizim. Mor Barikat'ın yapmış olduğu bir proje vardı. Uyuşturucuya son projesi, Twitter'da başlatmıştık bunu. Birçok taraftar grubu bizlerle dayanışma içerisinde olduğu, bize destek verdiler. Hani sadece derler ya, lafta değil. Gerçekten de bizimle dayanışma içerisinde olan birçok taraftar grubu var. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Hani dediğim gibi eğer yasaklar olmadığı sürece elimizden geldiği kadarıyla deplasmanlara gidiyoruz. Ama çoğunluk tabii ki doğu tarafında olan taraftar gruplarıyla iletişim halindeyiz. Böyle. Teşekkürler. Ramazan Bey'e de iletecektim aynı soruyu. Aynı cevabı bekleyecektim ondan. Ancak geliyor mu? Geldi Emre'den. Güzel haber geldi. Ramazan Bey, sesinizi alabilecek miyiz acaba? Sesini alıyor musunuz efendim? Birazcık daha Emre yaklaştırırsa gerekli mikrofon sesini duyacağız. Birazcık yüksek sesle konuşursanız size de biraz evvel sorduğum sorunun cevabını bekliyorum. Yani rakip taraftarlarla sizin ev sahibi olduğunuz maçlarda veya sizin deplasmana gitme
arzusunda olduğunuz maçlarda bu yasağı kaldırmak için iletişiminiz ne alemde? Nasıl? Onu merak ediyordum. Evet, sesini alıyor musunuz? Evet. Tabii ki deplasmanlarda gerçekten zorlu yaşıyoruz. Deplasman yasaları var Ahmetspor taraftarlarında. Ben bunu mesela örnek göstereyim. Pendik Spor maçında üstündeki formayı çıkarıp direniş ablemi yüzünde üstündeki formayı çıkarıp ben atletle girdim. Tabii ki Pendik Spor Dernek Başkanları ve Dernek Yönetim Kurulu'yla gelip emniyetle görüşmesine rağmen emniyetle bizzat kendileri görüşüp biz dostuz, kardeş demelerine rağmen maalesef formamı içeri almadılar. Tabii ki dostluğumuz şu an itibariyle değil, geçmişte mesela Sancaktepe olsun, Pendik olsun, Hatay olsun birçok kulüp artık Mezopotamya'daki taraftar dernekleriyle ortak hareket ve dostluk. Sezona başlamadan önce ben tüm taraftar, bizim grupta bulunan takım taraftarlarına mesaj çekip Direniş Taraftar Derneği olarak her zaman Ahmet'te bekleriz sizleri. Çünkü futbolun güzelliği, dostluk ve barış kardeşliktir. Bir takım taraftarsız olmaz sahada. Ve özellikle şunu da belirtmek isterim ki Direniş Derneği olarak, Ahmetspor Direniş Taraftar Derneği olarak da bir ilke de imza atıyor. Resmi eş başkanımız var. Çiğdem Yokuşlu. Gerçekten de bir anne, bir abla, yani ne sayarsanız öyle grup üyeleriyle, fethiyle birebir ilgilenen ve dünyada bir ilktir, yani bir resmi olarak bir eş başkanımız vardır. Artı da şunu söyleyeyim, Direniş Taraftar Derneği gerçekten de zor süreçten geçiyor. Deplasmana gittiğimiz zaman ablemimizden dolayı da zaman zaman üstümüzdeki formaları çıkarıyorlar. Ama Ahmetspor taraftarı gerçekten de misafirperverdir. Ahmetspor taraftarı küfre karşıdır, şiddete karşıdır. Bugün burada bir olay yaşanmamıştır. Ama ne yazık ki gittiğimiz deplasmanlarda ırkçılığa maruz kalıyoruz, taşlanmaya maruz kalıyoruz. Yani dışlanmaya maruz kalıyoruz. Oysa ki bunun olmaması gerekir. Nasıl ki ben Hatay'la 17 yıl öncesinde Ankara'da bir çalıştayda TFF'nin kurmuş olduğu bir çalıştayda birlikte bir araya geldikse ve ben bunun yanında rahmetli Sefa, mesela Fenerbahçe tribün liderinde Sefa vardı. Rahmetli oldu. Onunla tanıştım. Alem vardı. Sabahattin vardı Galatasaray'da. Sadullah Ergin Hatay'da vardı. Sancaktepe, Pendik, yani birçok Kartal mesela birçok tribün liderini orada tanıştık. Bırakın da birbirimize dokunalım. Tribüne barışı getirelim. Tribüne kardeşliği getirelim. Tribüne sevgiyi getirelim. Bunu bizde hor görmeyin diyorum ya. Teşekkürler Ramazan Bey. Umuyoruz hani bu farklı takım taraftarlarının birlikte getirdiği vakit, maç dışındaki geçirdiği vakitler birbirini tanımaya, birbirini anlamaya daha fazla neden olur ve taraftarlar da birbirinin stadına gönül rahatlığıyla gidip gelebilir. Emeğinize sağlık diyorum şimdiden Kader'e de size de. Soran Bey, size de sorayım bu konuyu. Kulüpler düzeyinde bu etkileşim hali nasıl? Örneğin Sakaryaspor deplasmanına gitmek istediğinizde şampiyonluk maçı diyelim. Yani güvenliğin de gerekli şekilde uygulanacağını garanti etmenize rağmen varsayalım ki böyle bir iletişim oldu. Nasıl bir size cevap geliyor? Bir cevapsızlık durumu var mı? Belki Futbol Federasyonu'ndan direkt olarak kestirip atma durumu var mı? Bu sorunun cevabını almadan önce Ramazan Bey'e bir kere daha söz vermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz teknik sıkıntılardan dolayı eklemek istediği bir şey olduğunda kendisini göremiyorum. Şimdi bir mesaj geldi, bir eklemek istediği bir şey daha varmış. Sonra alacağım sizden cevabı lütfen. Evet. Ramazan Bey buyurun. Tabii ki diyorum da eklemek istediğim konu şudur. Ahmetspor'un ismi sevgidir, barıştır, kardeşliktir, hoşgörüdür. Herkesi Ahmet'e bekleriz, Türk taraftarı Ahmet'e bekleriz. Futbol taraftarıyla bir bütünleşirdir. Futbol taraftarıyla güzelleştirilir. Onun için bırakın bu yasakları ortadan kaldırın. Biz kucaklamak adına deplasmanlara gelelim. Kardeşlik
şekilde kardeşlik, sevgi, barış adına Ahmet'e gelsinler. Birbirimizi omuz omuza, el ele, isterse aynı tribünde biz iki takımımızı destekleyelim. Mesela örnek verirsek Zonguldak futbol müsabakası vardı burada. Zonguldak taraftarları yaklaşık 8-9 kişi gelmiştiler. Ama biz iç içe maçı izleyip bir kısmı Zonguldak diyordu, bir kısmı Ahmet diyordu. Yani böyle futbolun güzelliği bundan geliyor. Hatay spor taraftarı buraya geldiği zaman iç içe aynı tribünde onlar Hatay diyordu, biz Ahmet diyorduk. Biz Hatay diyorduk, onlar Ahmet diyordu. İşte futbolun güzelliği burada. Futbol bir evrensel oldu. Yani bunu farklı birimlere çekmeye gerek yok. Yani futbol taraftarı da güzeldir. Dışlanmanla, ırkçılık yapmakla bir yere varılmaz. Gerçekten söylüyorum. Ahmet Spor'un yapılan taraftar zulmünün, diyelim ki Ahmet Spor baskısı TFF tarafında Ahmet Spor'a uygulanan baskı ve taraftarın üzerinde baskı deplasman yasalarını bana göre kara bir leke olarak tarih sayfasında yerini alacaktır. Ve şunu da özellikle son olarak belirtmek istiyorum ki Ahmet Spor sevgisine devam, direnişe devam, Ahmet Spor sevgisine de burada el birliğiyle devam edecek. Kanımızın son damlasına kadar da Ahmet Spor'umuzun yanında olacak. Saygılar, sevgiler sunuyorum sizlere. Teşekkür ederiz Ramazan Bey. Ağzınıza sağlık. Güzel dileklerinizi biz de destekliyoruz. Sonuna dek. Soran Bey, kulüpler düzeyinde bu ilişki nasıl? İletişim nasıl? Bir duvar örülüyor mu? Kestirip atılıyor mu? Telefonları çıkılmıyor mu? Ya da belki çoktan engellediler mi sizi WhatsApp'tan? Bilmiyorum, nasıl bir durum? Şöyle söyleyeyim, bu kulübün ismini zaten değiştirdiğimiz dönemin başlarında diğer rakip kulüpler çerçevesinde özellikle bölge takımları dışındaki kulüpler bir ihtiyatlı yaklaşıyorlardı. İşte Ahmet falan diye. O dönemlerde yine iletişimlerimiz daha sağlıklıydı. İyi kötü bir diyalog hali devam ediyordu. Başkanlar görüşebiliyordu, yöneticiler beraber yan yana maç izleyebiliyorlardı. Tabii en son bizim Erzurum maçı, 2016'daki Erzurum maçından sonra, 17'deki pardon, Erzurum maçından sonra artık yönetimlerin de aynı federasyonun değirmeninde su taşıdığını fark ettik. Çünkü Erzurum maçında bile biz işte yarı final oynayacağız. Bir gün öncesinde yönetimini yemeğe davet ettik. Akşam yemek yerken bir anda yönetimde masada oturduğumuz insanlar Diyarbakır tabelası önünde bozkurt işaretleriyle fotoğraf çekip Facebook sayfalarına attıklarını gördük. Burada ondan da bahsettik ki Erzurum'un o dönemki başkanı da Kürttü kendisi. Bunu kendisine de söyledik. Hatta kenara çekip ilgili yöneticisine çok ağır hakaret ettiğini de duydum. Ama ondan sonra bizde de artık bir soğuma başladı. Ki sonraki dönemlerde de çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Hani bu yöneticilerin bir araya gelip işte hoş geldin, beş gittin durumlarını. Ahmet Spor yönetimleri her zaman bunu yapar. Biz neticede ev sahibiyiz ve Kürt kültüründe evine gelen insanı ağırlamak bir gerekliliktir, zorunluluktur. Çünkü o sana canını, namusunu teslim etmiştir. Biz bu kültürle yaklaşıyoruz gelen misafirlerimize. Ama orada aynı şeyi göremedikten sonra artık ciddi anlamda bir soğuma da gerçekleşti. Bir örnek vereyim. Adana Demir'le Malatya'nın yıllardan beri gelen bir kavgası var. Ligden düşme meselelerinden kaynaklı. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Malatya Adana Demir'e maç öncesi idman yapacağı tesis vermedi. Malatya şehrinde Adana Demirspor idman yapacak tesis bulamadı. Biz de gerek yöneticilerle görüştük, gerekse de kulübün sosyal medya hesaplarından Adana Demir'in dilediği her zaman Ahmet Spor'un tesislerini kullanabileceğini söyledik. Adana Demir Malatya maçında kalmıştık. Adana Demir
takımı sonra sosyal medya hesaplarından bunun kabul edilmeyeceğini zaten kendileri kabul ettiğini söylediler. Sonrasında da Elazığspor aynı şeyle geldi, teklifle gitti ve Adana Demir Elazığ'a idman yapmak için gitti. Böyle de bir gerçekliği var Ahmetspor'a yaklaşımın. Bu yaşananlardan sonra futbolculardaki duygu değişimi nasıl oluyor diye sordunuz. Evet, aynen. O da şöyle söyleyeyim. Mesela çoğu maçımızda artık futbolcular genellikle bu hakaret, faşist küfürleri duymadan sahaya çıkınca eksiklik yaşıyorlardı. Biz de aynısını yaşıyorduk. Çünkü o onları müthiş bir şekilde motive ediyordu. Ve biz deplasmanlarda eğer sakin geçiyorsa genellikle berabere kalma gibi durumlarımız oluyordu. Ancak bu faşizan, hakaret ve küfürler olduğu zaman bizde de rahatlık oluyordu. Diyorduk tamam şimdi maçı alırız artık gibi bir algımız oluşuyordu. Futbolcularla sonrasında yaptığımız konuşmalarda da hatta bir belgeselde de belgesel çekimi de yapıldı. Orada da aynı soru futbolculara da sorulmuştu. O dönem rahmetli Şeyhmuza, Deniz'e, Apo'ya, Yusuf'a falan. Onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Biz bunları duyunca daha çok kamçılanıyoruz. Daha çok istekli hale geliyoruz diye. O film Tribünlerin Sesi filmi yanlış hatırlamıyorsam orada Onur Öncü arkadaşın çektiği belgesel, ama ben oradaki futbolcular dışında da takımda yer alan ve kendini Kürt olarak tanımlamayan futbolcuların ne tür bir şey yaşadığını, bir değişim, bir uyanış, belki de ya gerçekten bu kadar mı kötüymüş gibi bir tepki, şeyler yaşandı mı gibi bir soru olduğunu düşünüyorum bunun. O açıdan böyle bir durum var mı ortada? O da bahsettiğiniz olgu da oluşuyordu. Ön yargıyla Ahmetspor'a gelen bütün futbolcular öncelikle yapılan haksız, vicdana ve ahlaka sığmayan tutumları görüp bir de kulüp içerisinde kendilerine karşı olan tutumları görüyorlardı. Bütün insanlar aklı ve vicdanı olan insanlardır. Asgari bunu bekleriz. Dışarıdan gelen futbolcularımız da aynı şekildeydi. Bunu gördüklerinde ciddi şekilde Ahmetspor'a haksızlık yapıldığını şahit oldular. Hatta dışarıdan gelen çok onların tabiriyle söyleyeyim Türk oğlu Türk topçularımıza bile işte çok galis küfürler edilip işte ne PKK'liliği ne Kürtlüğü hiçbir şeyini bırakmadan edilen hakaretler oldu. Hatta bir akrabasının kendisine tribünde küfür ettiğini gören futbolcumuz da oldu aynı şekilde. Tabii buradan gidince, Ahmet'ten gidince onlar bizim tabiri caizse elçilerimiz oluyor. En azından dışarıya gittiklerinde sizin o küfür ettiğiniz kulüp öyle bir kulüp değil, bildiğiniz bir kulüp değil. Orada herhangi bir ayrışma, dışlama gibi bir durum yok. Irkçı hiçbir şekilde yaklaşım yok. Siz kendi ortamınızla oraları kıyaslamayın, karıştırmayın. Gidin orayı orada görün şeklinde söylemleri oluyor. Elçilerimiz oluyorlar onlar bizim. Bu yönüyle verdikleri tepkiler gayet insani tepkiler, ilk tepkiler, korkular. Ama sonrasında aslında o küfür eden insanlar o insanları da birer Ahmetsporlu yapmış oluyorlar. Bunu da bilsinler en azından. Evet, en azından şöyle diyelim, bir son sorduğum soru, yani bir etkileşim haliyle dönüşüm yaratılıyor mu? Belki futbolcular aracılığıyla, küçük küçük adımlar da olsa, taraftarlar aracılığıyla, küçük küçük adımlarda da olsa birbirine ön yargıyla yaklaşan ve bir tarafın daha ağır şiddet uyguladığı bu olaylar umarım dönüşüme uğrar ve azalarak son bulur diyerek bugünkü teknik aksaklıklara rağmen devam ettirdiğimiz ve sonlandırdığımız aslında şu anda konuşma için sevgili Mor Barikat ekibinden Kader'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Sportif Faaliyetler takımın avukatını
ağırladık Soran Mızrak, eski yöneticisi ve şu anda da avukat olan Soran Haldi Mızrak bizlerleydi. Ramazan Tugay bizlerleydi Direniş Taraftar Grubu'ndan ve tekrar siz sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize bu teknik aksaklıkların olmasına rağmen bu kadar kalıp bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben Volkan'ın bu söyleşide, moderasyonda yardımcı olmaya çalıştım hepinize. Ve son olarak da ben de Bomovu'ya, alan savunmasına, o Seminerse ve Fernet'e bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Son sözü de Nil'e veriyorum. Nil Belehaye'nin Bomovu ekibinden ekleyecekleri var çünkü. Buyur Nil lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkürler Volkan. Ya aslında hani ekleme şeklinde değil, ben de teşekkür etmek istiyorum. Hem kurumum adına hem de diğer arkadaşlarla da biz bu ırkçılık ve karşıtlığı üzerine yaptığımız bu online sohbetleri için yani çok büyük bir emek veriyoruz. Bütün dünyada farklı ırkçılığın aldığı, takındığı farklı maskeleri bir şekilde düşürmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Bugün de Ahmetspor'un yaşattırıldıklarını dinlemenin diyalog adına, birbirimizi anlamak ve duymak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese tekrardan birer birer gönlümden en büyük teşekkürlerimi sunmak isterim. Umarım daha güzel konular için tekrar bir arada oluruz diyorum ve sanırım kapatıyoruz. Değil mi Çetin? Ben çok kısa bir